Katolik Kilisesi'nin geçmişinde unutmak istediği birçok şeyden biri de Atlı Karınca Ordusu. Yani çocuklar tarafından toparlanıp kutsal topraklara savaşmak üzere gönderilen çocuk ordusu. Ve Atlı Karınca Ordusu'nu Yonca Alpan'la konuşacağız. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Haçlı ordusu bir şekilde birilerinin üzerine, grupların üzerine gönderilmiş. Ve enteresan bir bilgi, çok fazla konuşulmuyor. Siz birkaç yerde paylaşmıştınız. Katolik kilisenin unutmak istediği şeylerden birisi Katar katliamıysa, diğeri de herhalde Atlı Karınca Ordusu, değil mi hocam? Ben bunu bir yerde bahsettim, birkaç yerde bahsetmedim. Evet, ben de ona denk geldim. Güzel yakalamışsınız. Bu tamamen ezoterik bir yapıdır. Katolik camianın içerisinde kendi mezhepleri var. Bu mezhepler arasında da çok ağır iktidar mücadelesi mevcut. Atlı Karınca Ordusu, Opus Dei'yi dillendirebiliriz. İşte Cizvitleri, Fransiskanları, bir sürü roman olsun, basın yayın olsun, medyada bahsedilebilir ama Atlı Karınca Ordusu mümkün mertebe dillendirilmez. Son derece ezoterik, simyadan, ilimden, bilimden haberdar, can almaktan, can vermekten korkmayan ve çok rahat bir şekilde bulundukları ortamda kendi varlıklarını bilgileriyle ifade edebilen kişilerdir. Bu bir kripto sözdür. Atlı Karınca Ordusu. Çok fazla da bunu deşifre etmezler zaten. Çok istisna gruplar arasından seçilirler. Tarihte hocam bu bir Haçlı seferine de katılan çocuklara da böyle denmiş herhalde, öyle mi hocam? O çocuklar arasından seçiliyorlar. Denendi. Atlı Karınca Ordusu'nun hocam, büyük bir kısmı öldü. Çocuk Haçlı Ordusunu söylüyorsunuz. Evet, toplandı. Neden toplandı? Neye istinaden toplandı? Çocuk Haçlı Ordusu, şöyle söyleyeyim size. Çocuk Haçlı Ordusu, ordunun içerisinde muvaffakiyet gösterebilecek çocukların hepsini bir topladılar. Dediler ki bunların içerisinden seçilmiş olanları bir bulalım. Yaşları ama 10, küçük, 9, tabii 8, tabii daha ergenlik yani öncesi. Aha, Son bir ergenlik öncesi. Bir takım sınavlardan geçirildiler. Ondan sonra baktığınız vakit bunlar Alp dağlarında telef oldu, öldüler. Hatta kaçırıldılar, köle oldular. Kudüs'e gitmek için yola çıktılar. Büyük bir kısmı yola çıkamadı. Fakat bunların arasından annesi babası savaşlarda ölmüş, farklı kandan geldiğine inandıkları çocukları tespit ettiler. Bu çocuklar daha sonra Haçlı ordusunun içerisinde önemli pozisyonlara geldi. Katolik camianın içerisinde de önemli pozisyonlara geldi. Ama büyük bir kısmı Alp dağlarında telef oldu. Kudüs'e varabilenlerin büyük bir kısmı köleleştirildi. Ağır şartlarda çalıştırıldı. Katolik camianın Haçlı ordusunun bahsetmek istemediği bir olaydır. Bunların içerisinden sıyrılanlar da tam bir yok edici, o girdikleri ortamda hedefi her biri bir ejderha oldu yani. Gibi yetiştirildiler, evet. Hocam gemilerin, çocuklarla dolu gemilerin Kudüs'e doğru yola giderken korsanlar tarafından ele geçirilmesi, yağmalanması, batırılması, yağmalanması. Biraz onlardan bahseder ve hatta bazılarının Müslüman olup Müslüman orduların içine gitmesi. Onlardan biraz Müslüman orduları istersen. ve Müslümanlar, İslam camiası bu çocuklara acıdı. Yoksullar. Ellerinde ayaklarında bir şey yok. Bir sebepten dolayı din adına kandırılmışlar, yollara düşürülmüşler. Baktığınızda diyorum ya, bir seçilecek çocuk grubu yetiştirilecek ve seçilecek çocuk grubu var. Ama bunu tespit etmek için Avrupa'nın genelinde annesi babası kalmamış ya da yoksul olan ailelerin çocuklarının hepsini topladılar. Kilisenin talimatıyla cennete, işte İsa Mesih'in yoluna adanmış bir hayat olarak gösterilerek bu çocukların hepsi toplandı. İslam camiası kutsal topraklara vardıklarında bu çocuklara kıyamadı, sahip çıktılar. Evlatları gibi gördüler, iş verdiler, doyurdular, baktılar yaşayanların. Büyük bir kısmı da İslam dinini tercih etti haliyle. Yani Avrupa'da başlayan, verilen
kilisenin verdiği talimatla toplanan on binlerce çocuk, bir kısmı dediğiniz gibi dağlarda telef oldu. Liban'a ulaşabilenler gemiye bindiler. Gemiler yolda talan edildi korsanlar Batırıldı. tarafından. En son Müslüman ordularının karşısına çıkınca bu çocuklar, Müslüman orduları da bu çocuklara kıyamadı. Biz bu Sabi Sübyan'la nasıl savaşacağız dediler. Onlara Kıyamadılar, sahip kucak Müslüman açtılar. Müslüman oldular. oldular. Yine de temkinli davrandı. İslam camiası son derece şefkatlidir ama yine de temkinlidir. Öyle mi hocam? Bu çocukların içerisinden Kudüs topraklarına yerleştikten sonra ya da o coğrafyaya gittikten sonra tabiri caizse assassin tarzı, suikastçı tarzı çocukların çıkabileceği ya da hırsız çocukların çıkabileceğine dair duyumlar almışlardı. Yine de temkinli davrandılar ama sonuna kadar kucak açtılar. Atlı Karınca ordusu genelde sahipsiz çocuklardan mı oluşuyordu? Yani kimsesi olmayan çocukları mı toplamıştı kilise? Hayır, sadece fakir, kimsesiz, aciz durumdaki çocukları toplamıştı diyemiyoruz. Maddi yönden yetersiz olan, hastalığı olan ailelerin, yoksul olan, bakıma muhtaç ailelerin çocuklarını da bu ordunun içerisine dahil etmişlerdi. Çünkü ebeveynleri öldüğü takdirde ya da bu çocuklara bakanların kalmadığı takdirde çocuklar ortada kalacaktı. Bunların hepsini Haçlı ordusuna, çocuk Haçlı ordusuna dahil etmek istediler ki bunları öleceklerse bu yolda ölsünler. Kalacaklarsa da hayatlarını idame ettirebilecek güçlülüğe erişsinler olarak düşünüyorlardı. Katolik camia Avrupa genelinde çocukları kazanabilmek için Haçlı ordusuna kabul edip göndersinler aileler diye çok farklı bir algı yönetimi kullanmıştır. Cennetle müjdelemiştir onları, aileleri cennetle müjdelemiştir. Kiliseye olan bütün borçlarını, bütün suçlarının affedileceği, çocuklarının geri dönmediği takdirde annelerinin, babalarının ne kadar müjdeli bir hayat yaşayacağını, yani soyut ve somut anlamda birçok vaatlerde bulunmuştur. Hocam binlerle ifade Tabii edilen çok, bir rakam değil mi? Avrupa'nın genelinden baktığınız vakit kimi yerde 50 bine yakın çocuğun toplandığı söyleniyor. Bu hiç azımsanmayacak bir rakam. Yani resmen belli bir nesli kırmış o zaman yani Katolik Kilisesi. Bu anlamda kesinlikle haklısınız. Bu çocukların büyük bir kısmı daha Alp dağlarını geçemeden öldüler. Büyük bir kısmı gemilere de daha yola çıktıkları vakit gemilerin batması, gemilerin yağmalanması sonucunda öldü. Kudüs'e varabilen çocukların bir kısmı zaten daha orada ne kılıç tutmuş ne savaşacak anında öldüler. Baktılar İslam camiası bu çocuklar acz içerisinde. Onlara kol kanat gerip onları bağırlarına basıp... O çocukların içinden çıkan biri oldu mu hocam? Yani fevkaladeleştirilen çocuklar oldu. Mesela hocam. Şöyle söyleyeyim size, şövalyelerin yanına alıp kollayıp yetiştirdiği gözlemliyorlar çünkü. Sonuçta bunların hepsinin başında bir komutan var. Bu Haçlı çocuk ordusunun sembolü de lilyuma benzeyen büyük taç yapraklı bir çiçekti. Burada anlatılmak istenen bu açacak olan çiçek, bu beyaz olan, saf temiz olan çiçek kokusuyla herkesi etkileyecek ve onu fark etmesi gereken fark edecektir. Ordunun komutanları ve ordunun şövalyeleri ve ordunun içerisindeki özel kişiler çocukları bir hastada gözlemliyordu. Hangilerinin iyi olduğunu, hangilerinin farklı olduğunu. Onlar zaten bir müddet sonra kendi çocuk Haçlı ordusunun içerisinden ayrılarak ayrı bir tabur oluşturuldu. Ve bunlar dövüşçü ve bunlar son derece kıyıcı, son derece sert bir şekilde askerlik eğitiminden geçerek özel pozisyonlara geldiler. Kimisi Haçlı ordusunda, kimisi Müslüman ordusunda değil mi hocam? Bunlar Haçlı ordusunun içerisinde olanlar. Müslüman ordusunun içerisinde demeyelim de Müslüman camiasının bağrına bastığı çocuklar, eminim Allah onları en güzel şekilde bir hayat yaşatmıştır. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Çocuk Haçlı Ordusu, Atlı Karınca Ordusu'nu konuştuk. Konuğumuz Yonca Alpan'dı. Kendisine tekrar teşekkür edelim. Eğer yayınımız hoşunuza gider ve abone olursanız çok mutlu oluruz. Hoşça kalın.